Hayvanlar tarafından büyütülen vahşi çocuklar. Vahşi hayvanlar tarafından büyütülmüş çocuklara ilişkin pek çok efsane ve mit mevcuttur. Gılgamış destanındaki Endiku, Yunan mitolojisindeki Atalanta ve Roma'nın kuruluş mitindeki Romulus ve Remus gibi. Bunun yanında vahşi çocuklar edebiyatın da konusu olmuştur. İbn Tufay'in Hayı, İbn Nefis'in Kamili, Rudyard Kipling'in Movis'i ve en meşhuru da Edgar Rice Burton'ın Tarzan'ı. Belki de bu konu hakkında hepimizin aklına ilk gelen isimdir Tarzan. Bir kaza sonucu Afrika ormanlarına düşen asil bir ailenin bebeğidir. Ailesi ölünce ormandaki goriller tarafından bulunur ve onlar tarafından büyütülür. Bu sebeple onların çevikliğine ve gücüne sahiptir. Çizgi roman severler ise bu konunun benzerini Sezgin Burak'ın ölümsüz şaheseri Tarkan'da görür. Ailesi katledilen Tarkan'ı kurtlar bulur ve onlar tarafından yetiştirilir. Aslında bu bir nevi Türk ulusunun simgesi sayılan kurt simgesine de bir atıftır. Bu konu her nedense insanların hep ilgisini çekmiş, belki de milyonlarca yıl sürdürdüğümüz vahşi yaşama bilinç altında duyduğumuz özlemden ötürüdür. Bilinmez. Ama gerçek şu ki bu konu insanların hep ilgisini çekmiş ve gelecekte de çekecektir. Vahşi çocuk genel anlamıyla diğer insanlardan izole edilmiş çocukları anlatan bir deyimdir. Sadece vahşi hayvanlar ile büyümüş çocukları değil, vahşi doğada tek başına büyüyen çocuklar veya ailesi tarafından izole edilmiş çocuklar da bu kapsamdadır. Kayıtlara geçmiş pek çok vahşi çocuk hikayesi vardır. Hatta içinde bulunduğumuz 2000'li yıllarda bile. Ancak olayların çoğu dünyanın ücra ve geri kalmış bölgelerinde gerçekleştiği için genelde hep görgü tanığı ifadelerine dayanmaktadır. Ciddi bir araştırma ise söz konusu değildir. O nedenle de istismar ve sahtekarlığa açık bir konudur. İşte size bazı vahşi çocuk olayları. Doğal olarak bu dönemdeki olaylara ilişkin yeterli kaynak ve belge yoktur. Çoğu tarihe not düşülmüş söylenceler şeklindedir. Ancak 18. yüzyılda yaşamış iki vahşi çocuk hakkında sağlam kanıtlar vardır. Bunlardan biri 63 yaşına kadar yaşamış olan Marie-Angélique Memmi Leblanc, diğeri ise dönemin ünlü bir bilim adamı tarafından 5 yıl süreyle incelen Aveyron Victor'dur. Bu döneme ilişkin belli başlı vahşi çocuk olayları ise şunlardır. Hessianlı kurt çocuk. İki ayrı vakadır. İlk kurt çocuk 1304'te yakalanmış ancak kısa süre sonra ölmüştür. Aynı bölgede 1344 yılında ikinci bir kurt çocuk daha yakalanmıştır. Nambergli sığır çocuk 16. yüzyıldan sonra. İrlandalı koyun çocuk 1672. Litvanyalı 3 ayı çocuk 1657 ve 1694 yılları arasında. Peter zihinsel engelli bir çocuktur. 1725 yılında Almanya Hameln'de vahşi doğada yaşarken bulunmuştur. Ailesi bilinmemektedir. Vahşi doğada sadece bir yıl yaşadığı tahmin edilmektedir. Marie-Angélique Memmi Leblanc, Fransa'da Songi bölgesinde 1731 yılında yakalanmıştır. En az 10 yıl vahşi doğada yaşadığı tahmin edilmektedir. Rehabilite edilerek konuşma ve okuma yazma öğrenilen tek vahşi çocuk örneğidir. 1775 yılında Paris'te zengin biri olarak ölmüştür. Slovakyalı ayı kız. Arşivlerde hakkında bir kayıt yoktur. Yaygın bir söylencedir. Ancak doğru olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Aveyron Victor. 1800 yılında Fransa'da ormanda 3 avcı tarafından yakalanmıştır. Daha önce de varlığı 1794 ve 1797 yıllarında rapor edilmiştir. Yakalandığında 12 yaşları civarındadır ve kurtlarla birlikte yaşamıştır. Jean-Marc Gaspard Itard isimli bir doktor tarafından rehabilitasyona alınmış ve Victor adı onun tarafından verilmiştir. 5 yıl süren rehabilitasyon süresince bazı küçük gelişmeler göstermiştir. Aveyron Victor'un hayatı 1970 yapımı Wild Child isimli filmde dramatize edilmiştir. 1797 yılında Fransa'nın bir ormanında bulunan Victor bu sırada 12 yaşındadır. Bu yaşına kadar ormanda tek başına yaşamış olan çocuk yakalandıktan bir süre sonra tekrar kaçmıştır.
Ancak bu kaçış uzun sürmemiş ve tekrar yakalanmıştır. Aveyronlu Victor herhangi bir konuşma becerisine sahip değildir. Sadece hırıltı çıkartmayı becerebilmektedir. Dedikleri ve vücudunda yer alan yara izleri bu küçük çocuğun hayatının genellikle vahşi bir şekilde geçtiğini göstermektedir. Bir süre gözetim altında tutulan Victor, Paris'e getirilmiş ve burada farklı bilimsel ve medikal gruplar tarafından incelenmeye alınmıştır. Philip Pinel adlı psikolog tarafından bu vahşi çocuğa eğitilemez idiot tanısı konulmuştur. Bu tanıyı göz ardı eden Ettard adlı sağır ve engelli öğretmeni Victor'un eğitimini üstlenmiştir. Victor bu öğretmen sayesinde birkaç kelime söylemeyi ve emre itaat etmeyi öğrenmiştir. Düzenli olarak konuşmayı asla öğrenemeyen Victor, 1828 yılında ölmüştür. Şeytan Nehir'in Kurt Kızı 1846 yılında yakalandı ancak kaçtı. 1852 yılında 17 yaşında ormanda ölmüş olarak bulundu. Hadara isminde 2 yaşında bir çocuk Sahara çölünde anne ve babasını kaybeder. Deve kuşları ile yaşamaya başlar. 12 yaşında anne ve babası tarafından bulunarak geri alınır. Daha sonra evlenir, çocukları olur. Sahara'da çok anlatılan bu efsaneyi araştırmak üzere İsveçli yazar Monica Zek bölgeye gider ve Hadara'nın oğlu Ahmedu'yu bulur. Oğlunun anlattıklarını ise kitaplaştırır. Amala ve Kamala 1920 yılında Hindistan'da Kalküta bölgesinde bulunan 2 kız kardeştir. Küçüğü 1,5, büyüğü 8 yaşındadır ve kurt gibi davranmaktadırlar. Bir yetimhaneye verilirler. Küçük olan 1 yıl sonra ölür. Ablası ise 17 yaşında ölür. Bu olayın bir sahtekarlık olduğu konusunda ciddi kuşkular vardır. Yabani çocuklar ile ilgili en popüler hikaye şüphesiz ki Amala ve Kamala'nın hikayesidir. 2 kız kardeş olan Amala ve Kamala dağlık bölgede yaşayan kurtlar ile düzenli olarak ava çıkarlardı. Bir gün ava çıktıkları kurtlar 2 kız kardeşin yanından ayrıldı ve kızlar da kendilerini kurtların yaşadığı yerde buldular. Bu olaydan sonra kurt gibi davranmaya başlayan 2 kız kardeş zamanla kendilerini adapte ettiler ve artık kurt kızlar lakabı ile anılmaya başladılar. Kurt gibi davranan bu 2 kız kardeş aynı kurtlar gibi gece avlanmaya çıkarlar ve kurt gibi ulurlar. Kamala dişlerinin daha keskin olması için dişlerini taşlara sürtmekte ve tırnaklarını uzatmaktadır. Böylece tırnakları pençe kıvamına gelmekte, çiğ et yemesine izin vermektedir. Kurt kız kardeşler 4 ayak üstünde hareket etmekte, yemeklerini de bu şekilde yemektedirler. Su içerken de aynı kurtlar gibi dillerini kullanmaktadır. Bu hareketlerinden dolayı tüm insanlar kurt kızlardan uzak durmaktadır. Yaşayan insanlara hırlayan ve saldırma pozisyonuna geçen ikilinin bu hareketleri de insanları uzak tutmakta etkilidir. Zamanında birçok insan bu ikiliye yardım etmek istemiş olsa da herhangi bir sonuç elde edememiştir. Ancak Amala adlı kız kardeşinin 1921 yılında ölmesi ile Kamala bir süre yas tutmuş ve eski haline geri dönmeye başlamıştır. Marcos Rodriguez Pantoja, Güney İspanya dağlarında 1946 yılında yakalandı. 13 yaşından 19 yaşına kadar bir grup kurt ile yaşamıştı. Hatta 2010 yılında Entre Bolos adlı bir Alman-İspanyol yapımı filme de konu olmuştur. Vicente Cauca 1948 yılında Şili kırsalında bulunduğunda 12 yaşındaydı. İddiaya göre bir puma tarafından büyütülmüştü. Ramu, Hindistan'da 1954 yılında bebekken bir kurt tarafından kaçırılmış, 7 yaşında bulunmuştur. Ceylan çocuk, 1960'da Afrika'da İspanyol Saharası'nda bulundu. Yaşamı Jean-Claude Armand tarafından 1971 yılında kitaplaştırıldı. Jenny 1970 yılında bulundu. Ancak vahşi doğada değil, Kaliforniya'da bir evde. Babası tarafından 13 yıl bir odada tamamen izole edilmişti. Robert, Uganda İç Savaşı'nda köyleri baskına uğrayıp anne ve babasını kaybettiğinde sadece 3 yaşındaydı. 3 yıl ormanda vervet maymunları ile yaşadıktan sonra askerler tarafından bulundu. Ramakandra ilk kez varlığı 1973 yılında rapor edildi. Muhtemelen 12 yaşlarındaydı. Hindistan'ın Kaunu nehrinde amfibi bir yaşam sürüyordu.
1979 yılında yakalandı ve yakın bir köye götürüldü. 1982 yılında da öldürüldü. Baby Hospital 1984 yılında bir İtalyan misyoner tarafından Sierra Leone'de bulundu ve Baby Hospital olarak isimlendirildi. Yaklaşık 7 yaşlarında idi ve maymunlar tarafından büyütülmüştü. Cumartesi 1987 yılında Güney Afrika'da bulundu. 5 yaşlarında bir erkek çocuğu idi ve maymun davranışları gösteriyordu. Bulunduğu günün anısına Cumartesi adı verildi. 2005 yılında hala konuşamıyor ve yürüyemiyordu. Oksana Malaya, Ukrayna'da küçük bir köyde doğdu. Alkolik olan ailesi tarafından ihmal edildi. Oksana zihinsel ve davranış bozukluğu gösterip sürekli birlikte olduğu sokak köpekleri gibi davranıyordu. Hakkında pek çok belgesel çekildi. Ukrayna'da dünyaya gelmiş olan Oksana, ailesi tarafından terk edilmiş durumdadır. Bu nedenle bir grup köpeğin arasında giren küçük kız onlara uyum sağlamış ve köpek gibi hareket etmeye başlamıştır. Bir süre sonra insanlar tarafından bulunan kızın durumu oldukça kötüdür. 4 ayak üzerinde koşarak havlar vaziyette oradan oraya koşan Ukraynalı Oksana yemeğini yemeden önce kokluyor ve aynı köpekler gibi dilini sarkıtıyordur. Kısacası köpeklerde olan tüm hareketler bu küçük kızda da vardır. Ayrıca bu küçük kız kendine yaklaşanları ısırıyor ve oldukça agresif tavırlar sergiliyordur. İnsanlar tarafından bulunduktan sonra Ukraynalı köpek kız anında tedavi altına alındı. Bu tedavi süreci başarılı geçmiş ve küçük kız tedaviye olumlu yanıt vermiştir. Ancak tedavi her ne kadar başarılı geçse de Oksana sosyal tercihini her zaman köpeklerden yana olduğunu belirtmiştir. Köpeklere oldukça alışmış olan küçük kız onlardan kopmakta ciddi problemler yaşamış ancak klinikte kontrol altında tutulmaktadır. Daniel 1990 yılında Peru Ant Dağları'nda bulundu. 8 yıldır keçilerle yaşıyordu. John Sabunya 1991'de Uganda'da bulundu. Yıllarca babunlar ile yaşadığı tahmin ediliyor. Ugandalı maymun çocuk. Uganda yakınlarında doğmuş olan Ugandalı maymun çocuk lakaplı bu çocuk, babasının annesini gözleri önünde öldürmesiyle büyük bir korku yaşayarak ormana kaçmıştır. Yürümeyi daha yeni öğrenmiş olan bu çocuk, tam 4 yaşındayken maymunlar tarafından sahiplenerek büyütülmüştür. Bu çocuğun asıl adı ise John Sabunya olarak bilinmektedir. John sene boyunca maymunlar ile birlikte yaşamış ve onlar gibi hareket etmeye başlamıştır. Onlar gibi ağaca tırmanmaya ve yiyecek bulmaya başlamıştır. Ugandalı maymun çocuk bir süre sonra insanlar tarafından bulunmuştur. Ancak bu sırada insan yerine maymun gibi davranmaya devam etmiştir. Daha sonra tedavi altına alınan bu küçük çocuk başarılı bir tedavi süreci geçirmiş ve sonunda insani hareketlerine geri dönmüştür. Bello 1996 yılında Nijerya'da bulunduğunda 2 yaşındadır. 1,5 yıldır şempanzeler ile yaşıyordur. Ivan Mishokov 1998 yılında Moskova yakınlarında bir köpek sürüsüyle yaşarken bulundu. Bulunduğunda 6 yaşındaydı ve 2 yıldır köpekleriyle yaşıyordu. Ivan Mishokov'u özel kılan sürünün alfa erkeği konumuna yükselmiş olmasıydı. Avustralyalı yazar Eva Borning, Ivan'ın hikayesini Dog Boy adı ile kitaplaştırdı. Kamboçya Orman Kızı 1989 yılında henüz 8 yaşında olan Rakom Pimpeng, Kamboçya'da ailesinin mandalarını otlatıyordu ve aniden kayıplara karıştı. Bir daha kendisinden haber alınamayan Rakom, bu süre boyunca vahşi hayata uyum sağlamayı başardı ve hayatta kaldı. Olaydan 18 yıl sonra çırılçıplak ve oldukça kirli bir halde bulunan Rakom maymun gibi yürüyordu. Bulunduktan sonra insanların arasında tam olarak 3 yıl boyunca yaşamını sürdüren genç kız sonunda dayanamayarak geldiği ormana geri gitti. Alex 2001 yılında Şili'de köpeklerle yaşarken bulundu. Andrei Toystak 2004'te Baykal Gölü yakınında bulundu. Ailesi tarafından terk edilmiş, bir çoban köpeği tarafından büyütülmüştü. Layaka 2007 yılında Orta Rusya'da bulundu. Bir kurt sürüsüyle birlikte yaşamıştı ve kurt davranışları gösteriyordu. Moskova hastanesinde tedavi altına alındı. Ancak konuşmaya muvaffak olamadı. Nay Chadi 4 yaşında arkadaşlarıyla oynarken Hindistan ormanlarında kayboldu ve 38 yıl sonra 2012 yılında bir mezarlıkta çıplak olarak bulundu. Konuşmayı tamamen unutmuştu.
Vahşi çocuklara ilişkin daha pek çok olay vardır. Bunların çoğu yabancı uzak ülkelerde olsa da Türkiye'de de bazı örnekler mevcuttur. Adana'da iki avcı bir dişi ayıyı öldürür. Aniden ayı gibi kükreyerek uzun saçlı bir kız üstlerine atılır. Güçlükle zapt ederler. Daha sonra yapılan araştırmalar sonucunda kızın Musalar köyünden olduğu ve 8 yıl önce annesinin ormanda çalı çırpı toplarken kaybolduğu anlaşılır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedaviye alınır. Ondan sonra ayı kıza ne olduğuna ilişkin tek bilgi Bursa'da bir akıl hastanesini ziyaret eden George Marans isimli bir şahsın anlattıklarıdır. George Marans 1937 yılında Bursa'da bir akıl hastanesini ziyaret ettiği esnada kendisine Adana'da yakalanmış bir ayı kızı gösterildiğini ve kızın tıpkı bir ayı gibi davrandığını anlatmıştır. Diğer bir olayda ise 1955 yılında Eskişehir'de yakalanan bir çocuğa aittir. Bunu anlatmak yerine 20 Ekim 1955 tarihli gazetenin küpüründen okumak daha heyecan vericidir. Vahşi çocuklar ile ilgili esas şaşırtıcı olan ise zeka ve öğrenme becerisi açısından hayvanlarda aynı düzeyde olmalarıdır. Çünkü onlara sonradan konuşmayı ve hatta yürümeyi öğretmek mümkün olmamaktadır. Sadece kaybolmadan önce konuşmayı öğrenecek kadar büyümüş çocuklara konuşmayı öğretmek mümkün olmuştur. Daha küçük yaşta kaybolanlara ise asla konuşma öğretilememiştir. Bu sadece konuşma ile ilgili de değildir. Genel olarak çocukların zekaları, öğrenme becerileri bir hayvan düzeyinde kalmaktadır. Bu şok edici bir gerçektir. Çünkü insanın ne olduğu konusunda pek çok soru işaretini de beraberinde getirmektedir. İnsanı insan yapan nedir? Anne ve babasından aldığımız kalıtsal özellikler mi, yoksa çevre mi? Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.